Eğer bilinçaltınıza farkında bile olmadan mesajlar gönderilebiliyorsa, hayatınızın ne kadarını siz kontrol ediyorsunuz? Gerçekten özgür iradeye sahip misiniz? Bilinçli zihniniz bu videoyu izliyor. Peki ya bilinçaltınız? Bazı şarkılar, reklamlardaki gizli mesajlar ya da filmler sizce subliminal mesajlarla manipüle ediliyor olabilir miyiz? Peki ya bilinçaltınızı istediğiniz şekilde programlayarak hayalinizdeki hayatı yaratabileceğinizi söylesem? Bu videoda subliminal mesajların bilinçaltımızı bilinçsizce nasıl programladığını ve bu mesajları kişisel gelişimimiz için olumlu yönde nasıl kullanabileceğimizi konuşacağız. Hepinize iyi seyirler. Like and subscribe. ...1950'lerde bir sinema salonunda film arasına bir saniyeden kısa sürede gösterilen bir mesaj yerleştirildi. Mesaj şuydu: Coca-Cola iç ve patlamış mısır ye. İşin ilginç yanı, seyirciler bu mesajlara maruz kaldıklarının farkında bile değillerdi. Ve daha da ilginci, filme ara verildiğinde patlamış mısır ve kola satışlarının patlamasıydı. İşte subliminal mesajlar tam olarak böyle çalışıyor. Subliminal mesajlar, bilinçli olarak fark edemediğimiz ancak bilinçaltımızın algılayabildiği mesajlardır. Bunlar genellikle çok hızlı gösterilen görseller, fısıltı şeklinde duyulan sesler veya arka planda gizlenmiş kelimeler olabilir. Gözümüz ve kulağımız her şeyi algılayamaz. Ancak bilinçaltımız tüm bilgileri emer ve saklar. Örneğin reklamlar. Reklamlar markaların logolarında ya da sloganlarında gizlenmiş bilinçaltı çağrışımlarıyla doludur. Bu reklamlar bilinçli olarak aptal, saçma ya da etkisiz gibi gösterilir. Çünkü en etkili reklamlar izleyicilerin direkt bilinçaltına ulaşarak bilinçli zekasına hakaret etmek ve böylece izleyicinin savunmasını delmek için tasarlanmıştır. Ve elbette ki en fazla satışı bu tür reklamlar sağlar. Bir Amerikan atasözü şöyle der: birini bir şeye ikna etmek istiyorsan önce onun savunmasını indir. Sonra sana güvenmesini ve kendini senden daha üstün görmesini sağla. Şimdi bu reklamlardaki subliminal mesajlara birkaç örnek verelim. Coca-Cola'nın bazı eski reklamlarında buz küplerinin içine gizlenmiş çıplak figürler olduğu iddia edilir. Bu tür görseller bilinçaltına cinsellik çağrışımları yaparak daha fazla dikkat çekmeyi amaçlıyor olabilir. İnsan beyni cinsellik ve ödül merkezine duyarlıdır. Markalar subliminal olarak bu merkezleri uyarır ve tüketicinin daha çok ilgi göstermesini hedefler. Diğer bir örnek de McDonald's'tan. 2007'de yayınlanan Iron Chef Amerika adlı program esnasında ekrana yine bir saniyeden kısa süreliğine McDonald's logosunun yansıdığı tespit edildi. İzleyiciler farkında olmasa da bilinçaltları o logoyu çoktan algılamıştı. Subliminal mesajların en etkili olduğu alanlardan biri de hızlı yiyecek sektörüdür. Çünkü beynimiz yeme isteğini tetikleyen görsellere karşı duyarlıdır. Diğer bir örnek de Marlboro'nun gizli logosu. Formula 1 yarışlarında sigara reklamı yasaklandığında Marlboro, Ferrari araçların üzerindeki kırmızı beyaz kare desenini kullanarak logosunu subliminal bir şekilde gizledi. Beyin alışkın olduğu şekilleri ve renkleri kolayca tanır. Marlboro'da tüketicilerin bilinçaltlarına logosunu kazımak için bu stratejiyi kullanmıştır. Diğer bir subliminal örneği Disney ve çocuk filmlerindeki ilginç semboller.
Bazı Disney animasyonlarında arka planda ya da bulutların içinde seks kelimesinin gizlendiği iddia edilir. Bu tür gizli mesajların varlığı birçok kez tartışılsa da Disney bu iddiaları reddetti. Ancak subliminal mesajların çocukların bilinçaltına çok daha kolay bir şekilde etki ettiği herkes tarafından bilinen bir gerçek. Reklamlardaki subliminal mesajlar yalnızca markaların tanıtımında değil, markalar arası rekabette de kullanılıyor. Örneğin Pepsi'nin bazı reklamlarında Coca-Cola'nın kutularının şekil olarak hüzünlü yüz ifadesine benzetildiği ve bu yolla bilinçaltına Coca-Cola içmek mutsuzluk getirir mesajı verildiği iddia ediliyor. Rakip markalar bilinçaltımızı yönlendirmek için bu tür olumsuz çağrışımlar yaratabilir. Bunun yanı sıra bazı popüler şarkılarda şarkı geriye doğru çalındığında duyulan bazı garip mesajlar tespit edildi. Film ve müziklerde gizli semboller, geri sarılmış şarkılar ve bilinçaltına yönelik imgeler gibi oldukça çarpıcı örnekler vardır. İsterseniz film ve animasyonlardaki subliminal mesajlara da birkaç örnek verelim. 1994 yapımı Aslan Kral filmindeki bir sahnede toz bulutlarının içine az önce verdiğim örnekteki gibi seks kelimesinin yerleştirildiği iddia edildi. Disney bunu reddetse de bu tür detaylar izleyicilerin, özellikle de çocukların bilinçaltına yerleştirilmiş olabilir. 1989 yapımı Küçük Deniz Kızı filminin afişinde kalenin bir sütununun cinsel bir sembol içerdiği iddia edildi. Daha sonra Disney bu tartışmalar üzerine film afişinde bir takım değişiklikler yaptı. Yine 1991 yapımı Güzel ve Çirkin filminin bazı sahnelerinde karakterlerin gölgelerinin şeytani figürlere benzetildiği fark edildi. Şimdi de yönetmen ve senarist Stanley Kubrick'in filmlerinde geçtiği iddia edilen bazı subliminal mesajlara değinelim. Yönetmenin 1999 yapımı Eyes Wide Shut filminde gizli topluluklar ve bilinçaltı manipülasyonları hakkında bir takım subliminal mesajlar verildiği iddia edildi. Zira bazı sahnelerde masonik semboller ve zihin kontrolüne dair bir takım işaretler bulunduğu tespit edildi. Yine Stanley Kubrick'in bir başka filmi olan 1980 yapımı The Shining filminde otelin halılarındaki desenlerin subliminal bir şekilde Apollo 11 ay inişiyle bağlantılı olduğu iddia ediliyor. Korku filmlerindeki gizli çerçeve geçişleri de oldukça ilginç subliminal mesajlar içeriyor olabilir. Örneğin 1973 yapımı Şeytan filminde izleyiciyi rahatsız etmek amacıyla birkaç saniyeliğine Pazuzu adlı şeytanın yüzü eklenmiş. İnsanlar bunu bilinçli olarak fark etmese de bunun bilinçaltında korku etkisi yaratmak için özellikle kullanıldığı iddia ediliyor. Bir başka korku serisi olan Paranormal Activity serisinde bazı sahnelerde çok kısa süreli gölgeler ve yüzler beliriyor ve bunların bilinçaltına korku işlemesi amaçlanıyor. Bahsettiğim bu korku filmindeki korkudan ziyade bilinçaltında kalıcı olarak yer eden bir korku. Bir örnekte popüler şarkılardan verelim. Rihanna'nın meşhur Umbrella şarkısının nakaratında tekrarlanan Ella Ella bölümünün bilinçaltına hitap ederek bağımlılık yarattığı iddia ediliyor. Bir diğer örnekte Madonna'nın Like a Prayer şarkısı. Kilise müziği ile pop ritimlerini birleştiren bu şarkının dinleyicide bilinçaltı düzeyde dini ve dünyevi duyguları aynı anda harekete geçirdiği iddia ediliyor. Klip zaten bazı sahneleri nedeniyle zamanında gerçekten büyük tartışmalara neden olmuştu. Katy Perry'nin Dark Horse şarkısının arka planında tekrarlanan fısıltıların bilinçaltına yönelik mesajlar içerdiği iddia ediliyor. Ayrıca bu şarkının klibinde göz, piramit gibi okült sembollerin de yer aldığı iddia ediliyor.
Son olarak Beyoncé'nin Run the World Girls şarkısının bazı bölümlerinin ters çalındığında bilinçaltına hitap eden gizli mesajlar içerdiği de iddia ediliyor. Peki bu subliminal mesajlar beynimizi nasıl etkiliyor? Sürekli tekrar eden kelimeler veya ritimler beyni belirli duygulara yönlendirebiliyor. Örneğin az önce örneğini verdiğim Rihanna'nın Umbrella şarkısındaki Ela Ela bölümü gibi. Şarkılar ters çalındığında bilinçle fark edilmeyen ancak bilinçaltı tarafından algılanan kelimeler ya da cümleler olabilir. Filmlerde tek bir kareye eklenen ve gözle görülmeyecek kadar kısa sürede yanıp sönen semboller de bilinçaltımızda izler bırakabilir. Şimdi biraz da CIA'in MKUltra projesini ve bu projenin subliminal mesajlarla bağlantısını inceleyelim. Bu arada CIA'in subliminal mesajlar testleriyle ilgili ve bu mesajlarla rüyalarımızı ve bilinçaltımızı nasıl ele geçirmeye çalıştıkları ile ilgili çok detaylı bir video çok yakında gelecek. CIA'in MKUltra projesi 1950'lerden 1970'lere kadar gizlice yürütülen zihin kontrolü deneyleri serisidir. Bu projede insanların bilinçaltlarını manipüle etmek ve davranışlarını değiştirmek için çeşitli yöntemler tespit edildi. MKUltra, subliminal mesajlar ve bilinçaltı manipülasyonları ile doğrudan bağlantılıdır. İşte projede test edilen bazı teknikler. İlk teknik bilinçaltı mesajlarla beyin yıkama. Bu teknikte denekler sürekli tekrar eden gizli mesajlara maruz bırakıldı. Beyne gizli komutlar yerleştirerek bireylerin iradeleri dışında belirli eylemleri gerçekleştirmesi amaçlandı. Örneğin birine "bunu unut" mesajı içeren bir ses kaydı dinletildiğinde bir süre sonra gerçekten o anıyı hatırlayamaması hedeflendi. CIA'in ikinci tekniği LSD ve hipnoz ile zihin manipülasyonu. Bu teknikte LSD gibi kimyasallar verilip bireylerin bilinç halleri değiştirildi. Hipnoz ile subliminal mesajlar beyne çok daha kolay bir şekilde kazınmaya çalışıldı. Örneğin bir ajan hipnoz altındayken belirli emirler verilerek serbest bırakıldığında bu emirleri bilinçsizce yerine getirip getirmeyeceği test edildi. CIA'in üçüncü tekniği radyo ve televizyon yayınları ile kitle kontrolü. CIA, televizyon ve radyo yayınlarının beyin yıkama aracı olarak kullanılıp kullanılamayacağını test etti. Bazı yayınlara düşük frekanslı sesler eklenerek izleyicilerin bilinçaltına mesajlar gönderilmeye çalışıldı. Bazı iddialara göre CIA, Hollywood filmleri ve müzik endüstrisi üzerinden subliminal mesajları test etti. Örneğin 1962 yapımı The Manchurian Candidate filmi, MKUltra'nın gerçek deneylerine oldukça benziyor. Filmde hipnoz ve zihin kontrolüyle suikastçilerin yaratılabileceği gösteriliyor. Yine Stanley Kubrick'in 1999 yapımı Eyes Wide Shut filmi, gizli elit toplulukların beyin yıkama teknikleriyle insanları kontrol ettiği teorisine dayanan sahneler içeriyor. Yönetmenin 1971 yapımı A Clockwork Orange filminin temelinde insan davranışlarının bilinçaltı mesajlarla nasıl değiştirilebileceği anlatılıyor. Bir başka teori ise CIA'in müzik endüstrisinde belirli şarkıları popüler hale getirerek toplumu yönlendirmeye çalıştığı yönünde. Örneğin 60'lı ve 70'li yıllarda savaş karşıtı müziklerin bastırıldığı ancak belirli türdeki şarkıların öne çıkarıldığı iddia ediliyor. Ayrıca Madonna ve Lady Gaga gibi sanatçıların kliplerinde MKUltra sembollerine yer verildiği de iddia ediliyor. MKUltra projesinin resmi olarak 1973 yılında durdurulduğu söylense de bazıları deneylerin günümüzde farklı yöntemlerle devam ettirildiğini düşünüyor.
Örneğin sosyal medya ve reklamcılıkta bilinçaltı mesajların daha sofistike hale geldiği iddia ediliyor. Bazı sosyal medya platformlarının kullanıcılarını farkında bile olmadan belirli içeriklere yönlendirdiği teorileri de mevcut. Peki bilim dünyası bu konu hakkında ne düşünüyor? Bilim insanları subliminal mesajların varlığını kabul ediyor. Ancak bunların etkisinin düşünüldüğü kadar güçlü olup olmadığı konusunda çeşitli tartışmalar var. Bu konu ile ilgili yapılan ilk bilimsel araştırmalardan bazıları şöyle. 1957 yılında James Vacari adlı bir araştırmacı, sinema gösterimleri sırasında Coca-Cola iç ve patlamış mısır ye gibi mesajları çok küçük bir zaman diliminde ekrana yansıttığını ve satışların arttığını iddia etti. Ancak yıllar sonra bu deneyin bir uydurma olduğu ortaya çıktı ve bilim insanları bu tür mesajların güçlü bir manipülasyon aracı olup olmayacağı konusuna şüpheyle yaklaşmaya başladı. 2006 yılında yapılan bir nörobilim araştırması, subliminal mesajların beynin bilinç dışı bölgesine fark edilmeden işlendiğini gösterdi. Londra Üniversitesi tarafından yapılan bir deneyde katılımcılara saniyenin 1/1000 kadar kısa bir sürede gösterilen kelimeler gösterildi. Beyin taramaları, beynin görsel korteksinin bu mesajları algıladığını ancak bilinçli farkındalığın oluşmadığını gösterdi. 2012'de yapılan bir başka deneyde ise araştırmacılar katılımcılara subliminal olarak olumlu, olumsuz ve nötr kelimeler içeren görüntüler gösterdi. Sonuç olarak korkutucu ve tehdit edici mesajların bilinçaltında daha fazla etki yarattığı ortaya çıktı. Bu nedenle korku ve tehdit temalı subliminal mesajlar reklamlarda ve propaganda araçlarında daha sık kullanılıyor. Bilim insanları subliminal mesajların reklamlar, filmler ve müziklerde fark edilmeden bilinçaltımıza işleyebileceğini kabul ediyor. Ancak bunun bizi tam anlamıyla kontrol edebileceğine dair herhangi bir kanıt bulunmuyor. Örneğin reklam sektöründe ürün yerleştirme, renk psikolojisi ve müziklerle bilinçaltı yönlendirmeleri sıkça kullanılıyor. McDonald's, Coca-Cola gibi markaların logolarında kullanılan kırmızı ve sarı renkler bilinçaltındaki açlık ve enerji hissini tetikleyebiliyor. Diğer yandan siyasi kampanyalarda subliminal mesajlar kullanıldığı iddiaları da var. Örneğin 2000 yılında Amerika Birleşik Devletleri seçimleri sırasında bir reklamda rats yani fareler kelimesinin bilinçaltına etki etmek için kullanıldığı ortaya çıktı. Özetle bilim, subliminal mesajlarla insanları robot gibi yönlendirmenin mümkün olmadığını, subliminal mesajları izleyen herkes hipnotize olur gibi iddiaların bilimsel bir temele dayanmadığını savunuyor ve bilinçaltına işleyen mesajlar insanların iradesini tamamen kontrol edebilir iddiasını abartılı buluyor. Fakat tüm bunların yanında subliminal mesajların bilinçaltı tarafından algılanabildiğini, korku ve tehdit içeren mesajların beynimizde daha güçlü bir iz bırakabileceğini ve reklamcılık ve medya sektörünün bu psikolojik etkileme tekniklerini sıkça kullandığını da kabul ediyor. Peki sizce subliminal mesajlar gerçekten hayatımızı kontrol ediyor mu? Yoksa bunlar yalnızca birer komplo teorisi mi? Tüm bunların cevabını sizin yorumlarınıza bırakıyor ve bu konuyla ilgili yorumlarınızı da yorumlar bölümüne bekliyoruz. Bir sonraki videoda subliminal mesajları bilinçli bir şekilde kişisel gelişimimizde nasıl kullanabileceğimizi ve bu yöntemle gerçekten hayatımızı değiştirip değiştiremeyeceğimizi konuşacağız. Videoları kaçırmamak ve bana destek olmak için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve değerli yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşene dek takipte ve aşkla kalın. Like and subscribe.